Arkadaşlar merhaba, yeni video serimize hoş geldiniz. Hesap inceleme serimizde bugün Discord'umuza yeni katılan arkadaşımız Barış, aslında yeni de sayılmaz bir süredir katıldı. Hesabını incelememizi istedi. Oyun için nickname'i Hipnoz, 163. sunucuda kendisi devam ediyor oyuna. Gen 5'in son aşamalarında olduğunu söylemişti. Ve minimum ödeme yapan bir oyuncu. Oyun stili bu şekilde. Hesap bir yıllık arkadaşlar. Bir yılda neler yapmış Barış? Hesabında iyiler, kötüler, yanlışlar, doğrular neler? Bunları inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Bakacağız. Hesapta tecrübelerimizi sizlerle paylaşacağız. Videoya hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Barış'cığım sen de hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk, merhaba. VIP ile başlayalım. Bakalım VIP'de gün seviyen kaç? Artık Çağrı burada bir irdelemeye başlasın bakalım. Ben de bir izleyeyim. Merhaba Tabii arkadaşlar. başlayalım o zaman. Ben de buradayım bu arada. Mahmut benden bahsetmedi ama selamlar. Hoş geldin canım sen de. Hoş bulduk. Tamam zaten günleri falan söyledin. Hesap şu anda VIP 9. Ee, Evet. is- Evet, tamam güzel. Oyuna herhangi bir gecikmen falan yok değil mi? Mahmut'un söylediği şeylerde sıkıntı yok yani. evet. O eyaletin ilk gününden beri buradayım. Tamam gayet iyi. O zaman şef donanımları ve tılsımlarla başlayıp daha sonra kahramanlar, araştırma merkezi ve fırın seviyen bu şekilde gideriz istersen. Tabii o zaman açayım şef donanımlarını. Tamam. Şimdi ilk bakışta bir yıldır oynayan bir oyuncuya göre şef donanımları biraz düşük gibi duruyor. Umarım bizimki bir yıl sonunda bu şekilde olmaz. Biz de az yatırım yapan bir oyuncuyuz. Evet, Sen yani ne doğru diyorsun Mahmut? yatırımla aslında daha iyi olur bu şef donanımları. Yani burada benim gördüğüm tek ve büyük aslında bir problem. Büyük de tek demeyeyim, büyük problem. Bir kanala odaklanılmış burada. Sadece piyadede tek bir donanıma basılmış. Ama zaten biz her donanımı bir level atlattığımızda bize belli bir sabit istatistik veriyor. Ve her bastığımızda da daha fazla kaynak vererek onu yükseltebiliyoruz. Benim burada anladığım Evet, şu. Sen bunu sarı yaptıktan sonra bakmışsın. Demişsin ki en az donanım parçasını bu sarıyı yükseltmek istiyor benden. 40 istiyor zaten ilk yıldızında. Dolayısıyla tasarım planını en az verenden devam etmişsin galiba. evet. Bir de etkinlikle çakışıyordu. Hem de Etkinlikte daha de fazla puan. puan veriyordu. Kesinlikle. Ya Ben bir de tahmin şey var ettim. Mahmut. Neydi onun adı? Nişancıları biz normalde hani piyade nişancı mızrakçı gidiyorduk. Piyade mızrakçı nişancı sıralamasıyla gidiyor gibi duruyor şu an. Evet, mızrakçıda bir tane kabirimiz var. Evet. Orada da Aslında bunlar gerideydi, şu alttakiler. Bu öndeydi. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sonra piyadeye biraz ağırlık verince buraya geçti. Sonra bunlara bir tık verdim. Yaklaştılar birbirine. Mızrakçı daha öndeydi bu ikisinden. Şu an mevcut tasarım planımız ve cilamız, alışımımız ne kadar var? Şuradan göstereyim. Tasarım planımız yok. Cilamız da bitmiş. Diğer ürünümüzden biraz kalmış. Evet, sert alaşım bayağı var. Evet, cilada biraz eksiyiz ve tasarım planımız eksik dolayısıyla. O da Şimdi ben burada ilk hatamı itiraf etmek istiyorum. evet bir Bu itiraf. noktada şimdi ben şef donanımlarına şimdi para yatırırken bu noktaya ben hiç odaklanmamıştım oyunun başlarında. Aslında ben bunun mantığını bile bir süre anlamadım oyuna ilk başladığımda. Şimdi burası mavi olduktan sonra benden sadece tasarım planı istediği için ben çılgın jöelere katılmamaya başladım. Çünkü bana çok saçma geliyordu. Çılgın Evet. jöelerde gelen ürünler hani bunları daha sonra kullanacağız mı, kullanmayacağız mı hiçbir bilgim yoktu. Çılgın jöeleye katılmadığım için de bana sıralama vermiyordu. 5-6 tane belki ya cila çözeltisi geliyordu ya da gelmiyordu. Bu yüzden ben biriktirmedim. Bunları biriktirmediğim için daha sonra tasarım planı alsam bile şey yapamıyorum, ilerletemiyorum. Şu an mesela birkaç kademe bassam bile yine kalacağım. Ben de Cila onu çözeltisinden. onu diyecektim Barış. Genelde senin durumunda ki bir hesapta ki bir yıllık bir hesap ve donanımlar eğer bu vaziyetteyse burada çok yüksek sayılarda cila ve sert alaşım olmalıydı. Demek ki sebebi buymuş. ya en az bir 2000'den Evet. fazla olması gerekiyordu. Her geçen gün farklı bir hatayla karşılaşıyoruz bu arada. Tabii benim tahminime göre 3500 belki 4000 arası Evet. olacak. Yani burayı toplayacağız zamanla. Zaten minimum ödeme yapan bir oyuncusun. Hani bir tane sarı 3 yıldız olmasına sevinelim artık. Ne diyeyim yani. Evet. Şekil Burası duruyor en tılsım. azından. Evet, tılsımları. Güzel. Tılsımlarla devam edelim. Tamam. Piyade mi bu? Tabii piyadeninkiler. Tamam. Sonra nişancıya verdim ve mızrakçıya birkaç tane verdim. O zaman tılsıma biraz yatırım yapmışsın diye düşünüyorum.
Evet, tılsımın sebebi de şef donanımını yapmadığım için, şef donanımı geride kaldığı için tılsımda da hep buz alanı kralı gibi etkinlikler. Yani Bunlarla sıralama yaparak tılsım parçaları bayağı bir topladım. Buz bizim ateşi, değil mi? YouTube Buz kanalımızla ateşi, da şato galiba savaşı. geç tanıştın, değil mi? YouTube kanalımızla geç tanıştın. Evet ya, herhalde iki hafta 3 hafta falan oluyordu. Yani daha erken tanışmış olsaydın eminim burada çok daha yüksek seviyelerde tılsım seviyelerimiz olurdu. Çünkü arkadaşlar bizim kanalda her türlü etkinliğin rehberi, doğru oynanış taktikleri mevcut. Oradan yararlanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunlara Evet, da gayet basacağız. faydalı. Nişancıları 4 yapacağız. Burada benim sana şöyle bir tavsiyem olacak. Nişancıları 4 yaptıktan sonra mızraklıyı 4'e götürmektense mızrakçıyı şu an 4 mü bu arada mızrakçı? O da 4. Bir tane var, Hmm. bunda 2 tane var. Tamam. Ben bunları böyle bırakmanı ve piyadeyi 5'e basmanı tavsiye ediyorum burada. Çünkü 4'ten Tamam. 5'e geçişteki istatistik farkı çok fazla. %6 çok 2 ciddi bir kat kadar. sayı. Evet. Ve bu devam seviyelerinde de bu kat sayıyla ilerlemiyor. En fazla artışı bize 4'ten 5'e geçişte veriyor. Buradan Buradan görebiliriz. tabii görebilirsin buradan. Bak 19'dan 25'e çıkıyor %6. Sonra %5'e sabitliyor artık bunu. Ve 3'ten 4'e gösterir misin? 3'ten 4'e ne kadar artıyor? %3 3 artıyor artıyor. görüyor musun? Bak bir anda %5 alacağız orada. 4'ten 5'e artışta. O yüzden piyadeyi 5 yapıp sonra nişancıyı da 5 yapıp sonra mızraklıya artık gidiyorsan gitmeni tavsiye ediyorum burada. Bilmiyorum sen ne düşünürsün Çağrı? Evet, evet, orada zaten dediğin gibi en yüksek şeyi %6 olarak alıyor. Ondan sonra %5'e sabitleniyor. Piyade ile nişancı en azından 5 yaparsa daha iyi olur. Şu anki eyaletin gününe göre donanımlarında tılsımlarında sadece Joe için değil diğer etkinliklerde de çok iyi sıralama yapamamışsın bence. Geride değil Şöyle, Evet. mi? evet, evet, tılsımlarda da Hı. öyle mesela. Yani neredeyse bizimkilerle aynı seviyede sayılır. Hani biraz beşi fazla. Orada biraz fark ediyor tabii. İstediğin malzeme de fark ediyor ama bir yıldır oynadığın için söylüyorum. Burada da biraz geridesin. Zaten düşük Tabii. yatırımlı bir oyuncu olduğun için senden zaten beklemiyoruz hani. Yatırdığın paraya falan bakmıyoruz. Ama yine tılsımların şef tanımlarına göre fena değil. Ya ben kendi adıma konuşayım. Ben tılsıma hiç ücret ödemedim açıkçası bu oyunda. Sadece etkinliklerden kastığım kadarıyla ben öndeyim şu an tılsımda. Evet, ben de o yüzden Ve söyledim ve yarı yarıya gün farkı var aramızda. tabii ki yarı yarıya gün farkı var aramızda. Yani bu Evet. bayağı senin geride olduğunu gösteriyor. Evet, evet. Buz ateşi biraz sonra geldi sadece. Onun dışında şatoda toplayabilirdim dediğim gibi. Ya aslında olduğum eyaletle de alakalı. 152. eyalet çok ölü bir eyaletti. Şatoda da ben zaten en güçlü ittifakta değildim. Üçüncüdeydim. Bir süre dördüncüdeydim. Hiç O yani zaman vasfı olmayan bir sen ittifaktaydım. bizim Yani taktik videolarını o zaman detaylı bir izle. Çünkü bu dediğin sebeplerin hiçbiri geçerli sebep değil orada birinci, ikinci olman için. şatoda mı? Tabii ki şatoda da öyle. Ya şöyle, ralli kuracak birisi olmadığı için biz şeye bile gitmiyorduk. Şatoya bile ışınlanmıyorduk, yani öyle söyleyeyim. Evet ama biz zaten onun taktiklerini farklı bir metodla anlattık. Şatoda Hmm. eğer sıralama yapmak istiyorsan ralliye ihtiyacın yok. Onun videosunu daha yayınlamadık Mahmut. Şey Onu mi, bir tahmin bakalım, yürütsem bakalım o zaman şeyle onu mi bir ara. diyorsunuz? Evet. Toplu iyileştirme yaparak bireysel saldırı olarak mı Yani söylüyorsunuz? bireysel saldırılarla maksimum puanı kazanabilirsin zaten. Bireysel vurarak ve şatoda şöyle bir şey var. Askerin yaralandıkça yani askerin orada yaralı sayısına göre de puan kazanıyorsun şatoda. Öyle bir avantajı var. O yüzden güçlü olmanın da bir manası kalmıyor. Ya Evet. Bireysel şurada vurma tek yapmak için. tek gereken şey tıklayacak arkadaşlar, değil mi? Evet tıklayacak Yardım. arkadaşlar olunca, yardıma basacak arkadaşlar olunca ittifakında artık arkadaşlar mı olur onlar? Her türlü İşte sıralama o yapabiliyorsun yani. o noktada da çok zayıftık. Yani Evet. onda bile yani. Biz Ben daha bununla çok ilgili arkadaş arkadaşlar için oynadım. bir şey yapacağız. Bir rehber videosu yayınlayacağız. Orada da Evet. güzel değineceğiz buna. Eminim Evet. arkadaşlarımız da Ya orada artık. zaten dediğin gibi iki tane kazanma şekli var. Birisi seferberliğe katılarak bize bizim diğer söylediğimiz asker öldürterek daha doğrusu revire göndererek her seferinde 1-1,5 milyona yakın puan kazanıyorsun. Ya 1-1-200 falan. İkisini de kullanabilirsiniz. Biz diğerinin videosunu zaten kanalda var. Bireysel olarak nasıl kazanacağınızı da detaylı bir videosunu çekeriz. Orada da Evet. Ya atarız tıklayan zaten. tıklayan kişiler olursa çok mantıklı tabii ki. Evet. Tamamdır, devam edelim. Bu bölümde Tabii. anlatacak pek bir şey kalmadı.
Orası güzelleşecek diye umut ediyorum devamında oyunun. Umarım. Kahramanlarımız ne durumda? Şu an genimize göre bir Tabii. kıyaslama yapalım. Gen 5'teyiz ve Gen 5 bitmek Girelim. üzere. Evet Şu an Çağrı, sözü sana bırakalım. Hector'dan yeni çıktım. İyi Hector Gen 5'in sonundayız. Gen 5'in sonunda Hector'u fulllemişiz. Güzel. Geriye bir döner misin? Tabii. Diğer çar kahramanlarına bakıyorum. Biraz yarım gitmişsin. Flint 4'te bırakmışsın. Mia 4 de diyebiliriz. Line'ı yine 5 yapamamışız. Diğer kahramanlar da hepsi böyle 4 yıldız 4 yıldız. Alonso'yu başta Evet. Bahit'i kullanmak yerine biraz para atıp şey yapmışsın. Yalnız Mythic'le yaptım. evet. Yalnız şöyle söyleyeyim. Çok da düşük bir yatırım bir hesabı değil buradan baktığım kadarıyla. Burada çoğu arkadaş görünce bunu zaten yorumlarda söyleyecektir diye diyorum. Biraz parayı sanki şeye harcamışız gibi geldi bana kahramanlara. Ve Kahramanlara doğru da harcadım mı? harcamamış. Doğru da harcamamışız. Yani Bana da öyle oyunun geldi başında evet. sezon 2'de Alonso 4 yıldız okey ama Çarkıfelek tam döndürülmemiş. Sezon 3'te yine Mia'da Çarkıfelek tam döndürülmemiş. Evet. Sezon 4'te Leon Çarkıfeleği tam döndürülmemiş, geçilmiş. Evet. Yani yanlış bir oynayış tarzı var bariz. Böyle bir şey var. Aslında kahramanlara çok para attığımdan değil. Bunlar sezon 4'ten itibaren ücretsiz oluyor ya şu Evet Gen evet doğru. 2'ler. Fener'den geliyor doğru. Oradan biraz Yani yükseldi. oradan toplamak suretiyle bir de kahramandan salonda daha uygun hale geldiği için oradan elmasla bunları almak suretiyle. Mesela şöyle ben bunlara şey bastım bir de. Sırf etkinliklerde hangisi daha yakınsa yıldız arttırmaya ya da işte kademe arttırmaya ona basıyordum. Mitik parçaları böyle israf ettim. Evet. Çoğusuna israf ettim yani. Ya mitik parçayı niye basarsın? Ya da etkinlikte niye birinci olursun? Kahramanların daha güçlü olsun diye yaparsın bunu ve ilk 3 kahramanına odaklanırsın. Son Evet, genlere göre sıralayıp ilk 3 kahramanına göre bunu yaparsın. Yani mantık çelişkisi var burada. Mitik evet, parçayı evet. evet etkinlikte birinci oluyorsun belki ama birinci olman seni zarara sokuyor bu mantıkta. Evet, hiçbir karı da olmadı açıkçası. Evet, doğru. Ya şöyle zaten bu tabloya baktığımızda ilk görmek istediğimiz şey sol en üstteki 3 kahramanın 5 yıldız olması. Sende bir tanesi 5, diğerlerinin hepsi 4 yıldız. Biz Evet, zaten şeyi tavsiye ediyoruz hani eğer 5 yapamıyorsanız 4'te bırakın diye. Ama biraz daha doğru bir oynamayla zaten stratejileri zaten hepsini taktikleri söylüyoruz. 5 olabiliyor yani biz yapabiliyorsak yaptığımız her şeyi size de anlatıyoruz. Sizde de olabilir. evet. Burada İstersen peki yol donanımlara bakalım haritası mı? kısa bir yol haritası çizelim öyle donanıma geçelim istersen Olur. Çağrı. Olur. Tamam. Ee, Şimdi bizim piyademiz 5 yıldız zaten. evet şimdi Nişancıda 4 yıldız kalmışız. Mızrakçıda 4 yıldız olmak üzereyiz. Şimdi Ring gelecek Mahmut. Bizim palyaço karakterimiz Gen 6'da Çarkıfele'ye. Evet. Ona Evet. yetecek elmasımız yok diye hatırlıyorum ben. Bakalım mı bir? Bugün bitirdim. 160K bastım şeye. Bu arada senin o dediğin yer çok kötü ha, bak onu atlamayayım. Elmas vererek dedin ya flint parçası şu parça bu parça alıyorum alma. Evet. O hiçbir mantığı yok senin için onu yapma yani Yani elmaslarını direkt çöpe evet, atıyorsun. biz bir kere bile almadık oradan. Sadece silah için alıyorduk. Evet, o hatayı ben çok uzun bir süre yaptım. Elmasımız yok Çağrı. Elmasımız yoksa yapacak bir şey de yok. Yani abi ne diyeyim? 6.000 elmas var hesapta şimdi. Şöyle ben silahlandırma ve subaydan biraz toplayacağım. Yani yeniden toplayacağım. Ya şimdi şöyle Şu ben an şeyden hatırladığım kadarıyla elimizde tasarım planı ya da donanım malzeme ve tılsım malzemeleri yok Mahmut. Yok evet. Şimdi şöyle mitik parçamız elimizde olacağını sanmıyorum. Bak mesela bugün Çarkıfelek'ten çevirmişsin direkt fulllemişsin. Yani niye fullledin ki? Keşke bekletseydin mitik parçaları. Subayda ya da silahlanmada birinci olurdum belki o mitiklerle. ya onda da şöyle şimdi SVS'de ben şey yapacağım. Rakip eyaleti yine işgal edeceğim. Hep öyle yapıyorum. Tamam. İşgal edip orada biraz kill kasacağım. Biraz hani eğlencesini yaşamaya çalışacağım oyunun. O noktada dedim Hector iki parça ya şu son iki parçası bile çok dehşet şey veriyor. Piyade saldırısı ve savunma veriyor. En azından bir balina tarafından parçalanmayayım. Belki çok yüksek bir ordu kaybetme ihtimalim de olabilir.
Ona karşı dirayetli olayım diye yaptım aslında. Yani bu pek dirayet kazandıracağını düşünmüyorum ben oradaki 3 yıldızın ama Özellikle de karşı Ya taraftaki balinanın saldırısından kurtarmaz tabii ama ya yani ne bundan kadar keyif kazandırdım alıyorsan ama yapacak bir şey yok yani tabii hani. aması da yok bence. Yani evet. Hiçbir işine yaramıyor aslında öyle söyleyeyim. Evet. %70 ekstra şey verdi sadece. Piyade saldırısı ve savunması verdi bana. Hayırlı olsun diyelim yani o %70'le artık ne yapalım? Uma, umarım bir işe yarar ya da yaramaz. Onu bilmiyorum. Peki pozitif bakmaya çalışıyorum. Tamam. Nişancımız, piyademiz ve mızraklımızdaki donanımlar ne durumda ona bakalım. Tamam. Piyadeden başlayayım o zaman. Olur. Piyademize 2 tane savunmasını 100 yapmışız. Esans taşlarında yine çok gerideyiz. Diğerlerine Evet. bakalım. Burada da daha gerideymişiz nişancıda. Evet. Diğeri silahlar da çok geride. Norah'ta da yine çok gerideyiz. Yani gerideyiz cümlesini senin bulunduğun güne göre ve yatırım düzeyine göre söylüyorum bu arada. Evet. Gerideyiz. Silahlarda zaten yok yani silahımız yok gibi. Evet Evet. Bunları Çağrı'cığım söktüm, sıfırladım bu arada hiçbir işe yaramadığı için. yani Sağlık. mızraklıda sağlık en son isteyeceğimiz şeylerden biri belki de. Yani nişancıdaki sağlık bile daha iyi oluyor mızrakçıya göre. Yani bildiğim kadarıyla piyadelerin tamamen ölmesi gerekiyor. Mızrakçının hasar alması için. Evet, evet. piyaden ölünce mızraklılar bu kez devreye giriyor savunmada. Mızraklıya da kaldığında zaten o fight'ı kaybediyorsun. Evet, zaten çok büyük bir direnç vardır diye tahmin ediyorum karşı taraftan. Yani balina hesapta tabii ki burası iş görüyor. Balinalar çarpışıyorlar birbirleriyle, piyadeleri ölüyor. Sonra mızraklıları da adamların full. Tamam mı? Oralar 10 level, 15 level esanslar. Yani sağlıkları, defansları da çok yüksek. O yüzden orada devreye giriyor. Orada daha yüksek olan balina kazanabiliyor. Ama bu hesap düzeyinde bir işine yaramıyor açıkçası. Evet, o yüzden de söktüm bunları. İyi yapmışsın. Yani Sıfırladım yani. Ya ama eskiden 3 ya da 4 herhalde buralar. esansta da gerideyiz yani onu söyleyeyim Barış. Evet. Düzenli Peki ayı avlarına katılmıyorsun sanki. Ya katılıyorum aslında. Bu donanım esans taşlarını çok har vurup harman savurduk. Aslında benim 4 ve 5'te de vardı. Yani şurada Ahmoz'da ve Greg'de de vardı. Bunlar arenada kullanıyorum bu arada. O yüzden bir 30-40 var üzerlerinde. Çünkü çok erken ölüyorlar. Ee, Bunlarda da vardı. Birer tane, iki tane. Hatta ben sırf puan kazanmak için burada Mia'lara bile basıyordum. Yani Mia var işte, Molly'de parçaları var. şey Alonso'da soracağım. var. Bunlara basıyordum. Evet. Arenada kaçıncı oluyorsun haftanın sonunda? Yani ilk 50'de tamamlıyorum. Peki bu sana ne İyi. katıyor? Sadece mitik parça alıyorum şu an. Mitik Şimdi parça, esans taşı alıyorum ya da. bir defa esans taşı alma oradan. Esans taşı çok kötü. Esans taşını almak için orası çok kötü. E, Pahalı mi- değil mi? mitik parça, kahraman parçası zaten bayağı bir şu an bizim stoğumuzda var gördüğüm kadarıyla. O da hiçbir işine yaramıyor senin. Mitik parça mı? Mitik parça derken donanımdan bahsetmiyorsun değil mi? Normal düz mitik Yok yok, sarı ondan pantolon. almıyorum. Ha, Kahraman için olandan bahsediyorum. heh, Kahraman geliştirmek için. tamam işte Level attım. bir işimize yaramıyor. En azından Hırs, senin için sarı. yaramıyor. Zaten fullleyememişsin ki bunları. Şunları diyorsunuz. Şu. Hayır hayır bunları demiyoruz. Bunlar da Ben o bunu orası söylüyorum. için kötü. Bak bir o dükkana gider misin? Bir arena mağazasına bir git. Tabii. Yani burada senin alacağın tek şey Word olan aldığın şey. Şırınga. Şu. Serum yani. Serumu alırsın buradan. Bir defa sol üstte zaten artık tıklama. Senin bayağı bir Bıraktım. mitik şeyin var zaten. Mitik donanımın var. Senin bayağı. Ki hep çöp Evet. yani. O diğerlerini diğer kahramanlara koyduklarında boş duruyorlar öyle. Çöp olmasa Evet da hiçbir evet. şey değişmeyecek senin için. Ya XP'ye dönüşmesi de bir mantık içermiyordu. Bu yüzden duruyorlar öylece. İşte yani hani buradan sarıları sürekli alayım. Çok fazla buraya jetonum birikiyor. Sarıları alıp alıp basayım da yapamazsın. Tamam Yok yok, mı? onu bırakalı Heh, çok oldu, evet. evet o da yok. Bu dükkan senin için hiçbir anlamı olmayan bir dükkana dönüştü. Ya şurası işime yarıyor. Stok yapıyorum sadece buradan. Ama Haftada çok az Bundan. haftada kaç alacaksın ki tane yani. alabiliyorsun ki ondan? Yani ben haftada bunu tamamlıyorum. Şunu tamamlıyorum. İşte şuna kalırsa belki bir tane kalıyor.
Şimdi şırıngayı full dolduruyorsun haftalık değil mi? Evet evet, her hafta 2 tane alırım. Bundan da 3 Tamam. tane alırım. Tamam, sen bunları yani 3 değil de 2 alsan orada, o Evet. donanımların level'larını sıfırlasan senin hesabın daha iyi olacak. Diğerini neye harcayayım? Buna mı? Yok, yani şunu diyorum. Serumları çekecek kadar aslında burada jetonun olsa, yani 50. değil de sen 80-90. da olursun. Bak, onları sıfırladığında 80-90 da yine olacaksın. 80 olacaksın yani. 50 oluyorsan eğer, o yan Hı hı. kahramanların level'larını sıfırladığında, donanım sıfırlaması yaptığında sıran çok XP'lerini aldım. değişmeyecek senin. Evet. XP'leri ve esans taşı da bastıysan tabii. Onları sıfırladığında senin sıralaman çok değişmeyecek. Bunu demek istiyorum. Ha, değişse bile Tamam. ilk 100 dışına bile çıksan sen yine buradan şırıngaları çekeceksin zaten. Belki bir tane mitik parça az çekeceksin buradan. Hani o da en kötü senaryo. Anladım. Yani arenayı gözden çıkarabilirim diyorsunuz. Bir tık daha. Tabii ki unut gitsin. Yani sırf arena için dördüncü ve beşinci kahramanların donanımlarını kasmayı, onlara level basmayı unut gitsin yani. Ya bu arada bu Tamam. söylediğimiz şey senin hesabın için geçerli. İzleyen Tabii ki. arkadaşlar şey yapmasın yani. Tamam, bunları sıfırlayacağım. XP'lerini alacağım. İlk üçe geri aktaracağım. Evet, aynen Evet. öyle. Orada da Ya ilk bu zaten önceliğin Tamam. piyade ve nişancı olacak. bu zaten hesap inceleme videosu olduğu için bu hesaba özel Evet ya, çünkü bazı bilgiler. arkadaşlardan mesaj geliyor Mahmut. İşte şu hesap incelemede şöyle bir şey yapmışsınız. Ben de ona göre hesabımda şunu sildim, şunu sıfırladım diye. Evet. Yani zaten taktik, bu zaten anlattığımız şeylerin çoğu arkadaşlar tüm şey rehber videolarımızda var, aşağı inerseniz kanalda. Orada zaten tüm hesaplar için, ücretsiz oynayanlar ya da balinalar için tek tek rehberler yapmışız. Hani oradan bilgileri zaten alırsınız. Bu hesap için verdiğimiz tavsiyeler. Evet, ya şöyle XP vereceğim sadece mızrakçıda hani Word olan şu X'i kaldı. İsterseniz buna verebilirim. Öldürücülük var. Yani daha Tamam. sonra da nişancının sağlığına geçebilirsin. Nişancı Ya sağlığına evet, orada giriyoruz. bir tık gittim Ya orada hani sadece. şunu diyorum, ama bak, en azından ilk üç kahramanımızı bir fullleyelim. Hı hı. Kaldığında yine gidip oraya basarız. Şu an Değil için mi? işimize yaramıyor. Öldürücülüklerini mi? Burayı Tabii da mı canım. fullleyeyim? Tabii canım, yani o dördüncü, beşinciye vereceğini bunları fulllesen daha iyi senin için. Kesinlikle. Ya benim Şurası da mesela, bitsin ama, değil mi? evet Şu. evet, mesela şey yapacağız burada da. Nişancının sağlığına verdikten sonra tekrar piyade öldürücülüğüne gidip yükselteceğiz. Hı, evet Onları tabii doğru. en son mızrakçı şeyi ama. Çünkü hani yine piyade öldürücülüğü ya da saldırısı az diyoruz ama hiç yoktan iyidir. Hani hepsi full olduktan sonra gidip vereceğiz ona da. Ama Nişancının sağlığına kalacak en son. yine Evet. dörde beşe gitmeyeceğiz. Yok, Dörde 4'e beşe yine 5'e gitmeyeceğiz. gitme planımız hiçbir şekilde yok. Ne olursa olsun senaryo. Tamam, bunlar eğleniyor o zaman. Evet. Evet, bu Tamam. hesap özelinde tabii yine onu da ekleyelim. Evet, Peki, bu hesap Tamam. için. sen şey de yapmamışsın. Silahlara da hiç yüklenmemişsin. Hiç silahı umursamamışsın benim gördüğüm. Evet, şuralar. Doğru. Şimdi şöyle, ben şu öldürücülükle sağlığın ne işe yaradığını bile bilmiyordum. Uzun Evet. bir süre. Yani bakmıyordum. Ya bunu geliştirmek benim için ne ifade ediyordu uzun bir süre? Ha, o kadar acemiyiz ki artık. Şu kahraman saldırısı, savunması, sağlığı, arenadaki etkilere bakıyorum ki 100 saldırı arttırıyor. Geliyorum buraya. Kahramanım kaç vuruyor ki benim diyorum. 5700 vuruyor. 100 artsa ne olur diyorum. Mantık Evet. bu benim Evet. için. Evet. Ya Ama Whiteout halbuki şu öldürücülük, sağlık. Whiteout biraz bence diğer mobil oyunlardan ayrılıyor bu konularda. Çünkü Whiteout'un sana sunduğu içerikler, mesela arena, seni en çok oyuna girdiğinde cezbeden yerlerden biri orası oluyor. İnsanlar arenada daha güçlü olmak için bir şeyler yapıyorlar ama oyunun genel mantığına aykırı. Temel prensipte seni geri düşürüyor mesela. Ya da Evet. Molly'yi başlıyor ilk sezondan, hemen gidiyor tüm parçaları basıyor çünkü güçlü olmak istiyor. Sonra ikinci sezon geliyor, Molly hiçbir işine yaramamaya başlıyor. Ya da 3 geliyor, Mia geliyor. Molly artık çöp oluyor mesela. Bastığın parçalar da sana kuleden şuradan buradan fazla fazla geliyor. Onları da bu kez gidip takasta kullanıyorsun. Yani mitik parçaları çöpe atmış gibi bir şey oluyorsun mesela. Evet, ben Mia'yı kullanmaya başlamıştım hemen zaten. Molly'nin arkasına düşmüştü. Ama arenada alan vurmadığı için Molly'e takıyordum ekipmanları. Molly ile devam ediyordum mesela. Evet. Ya oyunun başlarında okey, zaten problem yok. Biz de onu yaptık. Yani Mia'dan çıkartıp Molly'ye taktık arena için ama artık senin arenayla bir işin kalmamış. Biraz önce konuştuk Evet. zaten bunu. Evet evet. Oradan mitik parça alsan ne, almasan ne, hiçbir farkı yok senin için, yani öyle diyeyim. Peki, Evet. yani nasıl yapacağız burayı? Elmasımız da yok. Yol haritasını bitirelim ki Ya kapatalım bu pencereyi kahraman Çağrı. donanımlarına zaten söyleyecek bir şey yok kanka. XP biriktikçe basacak. Onu artık geçtik. Kendisi sonra zaten dördüncü, beşinci kahramanları sıfırlayıp basar.
Onu da Evet. burada yapmaya gerek Tamam. yok. Şimdi şey Tamam. yapması lazım işte. Subay ve silahlandırma yarışlarında birinci olup 50.000 elmas alması gerekiyor. Çantamız ne durumda? Anta mı? Evet. Stoğumuz yani. Stoklar ne durumda? Şöyle diğer kısmına geleyim o zaman. Yani biraz mitik parça var. Esans taşı çok az var. 60 Yok. tane. Burayla sen birinci de olamazsın. İlk 5'e giremez. Evet, Ee, aslında yeni harcandı bunların hepsi. Mesela Şöyle. Hector çarkı Evet. geliyordu. Ben sizin videolardan zaten izleyip hani subay projesi falan ilk üç olma işte ya da birinci olma onları izleye izleye işte hesaplama yaparak sürekli bastım. Elmasları da öyle topladım aslında. Yani şu Çarkıfelek'te bastığım elmas aslında bayağı hani şey olarak taktiksel birikti yani. Şurayı tamamlayabilmem benim mucize. Normalde hiç tamamlayamam. Benim bir Elmas biriktirdim. önerim var şu anda. Evet. Evet, hazır mısın Çağrı? Evet, geliyor bomba tahmin ediyorum. Bence senin bu hesabın eğlence hesabına dönüşsün. Fight hesabı yani böyle SVS'dir, şudur budur. Giriyorsun, bam gün patlatıyorsun, tüm askerlerini öldürüyorsun, eğleniyorsun bu hesapta. Evet. Ama bu hesaba 1 lira bile atmıyorsun artık. Kesinlikle bu hesaba para atmaman gerekiyor. Bu hesap Öyle mi? tamamen girip böyle fight yapıyorsun. Sonra sunucu transferinde de ana hesabın, ikinci hesabın artık o hesap senin galiba zaten bir hesabın daha var değil mi Barış? Evet. O çok uzakta. Tamam. Bu o zaman transfer de olamaz çok uzaktaysa. Bu böyle burada savaşmalık işte gidip yağmala, Aynen, yak, senin yık. denemeler yaptığın, böyle savaşlar yaptığın güzel, tatlı bir hesap olarak kalabilir. Mazisi olan, geçmişi olan, girince duygusal hislere barınacağın, Aynen. bürüneceğin. Evet. Bayağı bir duygusal şey. Bu senin Olay ilk var. hesabın değil mi? Oyuna ilk başladığın şey hesap bu. Evet, evet. İlk hesabım. Tam bu senin tecrübe şeyin, kalen işte ya. Her şeyi burada tecrübe etmiş oluyorsun. Bu arada Evet. videomuz kaç dakika şu anda? 27 dakika oldu. Bence bir hesap için yeterli bir süre. Sıkmayalım çok fazla. Tamam. Ya araştırma Yani merkezine falan gitmeye şeye gerek var mı Mahmut, sence ne diyorsun? Yok, bu hesapta herhangi bir yere gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Ya ben de çok fazla düşünmüyorum. Ya bu arada böyle sen söylüyorsun, insanlar korkmaya başladı. Önceden hesabımızı inceler misiniz diye mesajlar alıyorduk. Şimdi insanlar şey diyor. Hani çok şey yapıyorsunuz Müziği falan için diyor. olmasın. Hesap Müzisyen incelemesin aynen diye. çok yükleniyor falan diyorlar. Haberin olsun. ya Ya en ben azından Heh. şöyle hataları yani geri kalan hataları da gösterip en azından belki daha şey olabilir. Ya Ya seni biz Faydalı olur. izleyip daha fazla şey yapmayalım Barış, yani istiyorsan gösterelim, tamam. ya bu mesele aslında şeyle alakalı. Biz az gerçekçi oluyoruz. Hani şimdi sana bu hesap toparlanır şu bu. Her hesap toparlanır. Yeter ki sen para at. Ama değer mi işte? Mesele orada devreye giriyor. Hani senin atacağın paranın biz her zaman daha fazla işine yaramasını isteriz. O yüzden Kesinlikle. zaten Evet. genelde şey Ben yapıyoruz. ben de aslında dediğiniz gibi yapıyorum zaten. Şimdi benim 752'de de ben hesap açmıştım. 152 idi buradaki. Sonra 162 oldu. 752'de açtım. Tüm yatırımı oraya yapmaya başladım. Zaten orada bir ittifak yönetiyorum aynı zamanda. Çok Evet. güzel. E, Eğlencesine girmiştim. Sonra işler çok daha ciddiye bindi. Yatırım yapmaya başladık falan. Hani almayacağım paketleri almaya başladım. Hani miktar olarak söylüyorum. Çok üst limitlere çıktım ve hepsi taktiksel. Zaten videodan önce de göstermiştim size. Orada neredeyse hepsi mitik olacak donanımların. İşte kamplarda ilerideyim falan Çağrı, filan. şey Orada yapalım mı ya, bir videoyu 3 dakikada uzatalım mı, o Olur hesaba bir olur. gidelim. Olur, o zaman hemen hızlıca o hesaba bir gidip bakalım. En tamam azından öyle yapalım. bakalım hatalarından ne kadar ders alıp yeni hesapta neler yapmışsın. Bakalım yeni bir hesap daha açtırtacak mıyız? Hadi. Bunu da bırak, oyunu oynama diyebilir miyiz Mahmut? Komple sil oyunu diye. Yok, Onu, o kadar olacağını zannetmiyorum. onu demeyiz ya. O kadar Yok yok, acımasız değiliz ya. şaka yapıyoruz ya. Burada demeyiz bence. Peki haydi Burada burada bir demeyiz. daha hızlı bir tur. VIP'ye tıkla bakalım. Hızlı tur Önce yapalım. donanıma girdik. VIP'de VIP'ye. 137'deyiz. Geri çıkalım. Şef donanımına bakalım. Şef donanımımız, bir tane sarımız var. Bak bu hesap güzel Diğer görünüyor. hesapla aynı Piyadelerden neredeyse Mahmut, baksana zaten. neredeyse burası aynı zaten neredeyse. Hatta Aynen. tılsımda burası önde mi acaba? Yok. Yani Tılsım'da çok gün bazlı yakınlar. bakıyorum Çağrı. Gün bazlı bakıyorum. Tabii Tılsımda gün önde bazlı burası. önde zaten tabii. Hı hı. Şuraya mesela daha hiç atmadım. Çünkü mızrakçının sadece öldürücülüğünden faydalandığımız için.
Sağlık geride kaldığı için Evet. neredeyse atmadım. Nişancıya veriyorum şu an. Çok güzel yapmışsın. Piyadelerde 4 2 tane, 3 tane 4'e basmışsın. 3 tane de 3 var. Ki belki buna yine basabilirim ama nişancı da duruyor şurada. Belki bunu iki level attırırım diye düşündüm. Ya bence o 2'yi de 3 yap, sonra piyadeleri 4 yap. Mızrakçı kalsın. Mızrakçı kalsın böyle, evet. Tamam. Geri gelelim. Burası güzel, Evet. çok güzel ilerleyecek burası. Kahramanlarımız ne durumda burada? Burada Gen 3 yeni mi geldi buraya? Gen 3 yeni geldi ama ben Gen 3'e şöyle bize sürpriz yaptı oyun. 120. gün geleceğini bekliyordum ben. Burada her şey planlı ilerliyorum ben. 120. gün geleceğini biliyordum. Bir anda 100. gün baktım Gen 3 geldi. Sonra benim tüm hesap tersine döndü. Elmas yok hesapta. Mitik parça yok yeterince. Hazırlık yapmamışım. Bu yüzden Gen 3'ü komple boş verdim. Mia'yı çevirmedim bile. Evet. Hani bunları iş olsun diye hani çevirdiğim duruyor. Hiç çevirmedim, açmadım bile. Flint'e devam etmeye karar verdim. Bunu fullleyeceğim. Bir diş kalmış Burada zaten. Peki. aynı. Sonra şey yapmayı planlıyorum. Şimdi mitik parçayı daha benim muhtemelen 180. gün ya da 200. gün gelecek. Tam bilmiyorum. Gen 4. Evet. Gen 4 geldiğinde benim planım Çark'tan Lean'i fulllemek. Bu yüzden Ahmoz'a bir şey Alonso'ya bir şey basmıyorum. Mızrakçıyı ne Lean'i alacağım. yapacaksın? Efendim? Mızrakçıyı ne yapacaksın? Mızrakçıyı da şöyle düşünüyorum. Eğer fazla mitik parça biriktirebilirsem Flint'i bekletip Reyna'ya yani mızrakçısına belki hani 1000 tane mitik parça en azından 600-700 olursa Ne kadar Reyna'dan devam mitiğini ederim. var şu anda? Ya mitikleri yeni harcadım. 300 tane biriktirmiştim. Flint'i harcadım. Hatta 350 tane falan vardı. Yani şu an bu Flint. Flint'i 5 tam yap bir defa. İlk hedefin bu olsun. Önce bunu yap. Evet. Zaten daha Gen 5'e kadar sen piyade görmeyeceksin yani. Sadece çarkıfelekten dolduruyorsan görmeyeceksin. O yüzden bunu Evet. hemen 5 yapmamız en büyük gücü katacak bize. Ama mızrakla da sen patlayacaksın yani. Mızrakla olmuyor. Mızrakçıda evet o sunucu eşitlemesi yaptılar sanırım. O beni patlattı. Ne kadar elmasın var burada? Şu an 96K Büyüme fonu alındı mı? alındı. Onu Flint'e harcamıştım zamanında. Hatta yok şu an burada. Dubai ve Flint'e harcadım. silahlanmada birincilikler geldi mi? Tabii onlarda birkaç kez var. Tamam, onlar da gelmeye devam edecek. Peki mızrakçıyı nasıl yapacağız? Çağıracağım. Elmasını neye harcadın peki? Elması neye mi harcadım? Ya Evet. şöyle birincilik değil, ikincilik ya da üçüncülük alıyorum ya da işte o şeyleri alıyorum. Ara ödülleri, tamamlama ödüllerini alıyorum. Bir de hesaba biraz atıyorum. Elması neye harcadım açıkçası tam net bir şeyim yok ya. Ona cevabım yok. Burada Mesela bayağı bir elmas eksiği var. VIP 8 biraz erken mi olmuş Mahmut? VIP 8 erken olmuş tabii ki. Ya bizden önde şu an VIP Paketlerle. seviyesinde. Sen buraya Paketlerle mi? elmas bastın mı? Yo buraya elmas hiç basmadım. O zaman Abi, senin elmasın nerede Barış? ben onu çözmeye çalışıyorum. Sustum ona bakıyorum. Yani bizim eyaletlere Bunlara mı yakın harcadım acaba? sayılırsın sen. Bizde Yo bu çok da kadar değil yani. elmas sıkıntısı yaşamadık. Şu an mesela Yani mitik parçam da elması yok elinde. Flint'in 5 değil. Bu arada Flint 5 hızlıca yapalım diyoruz ama %20 piyade savunması alacak. Tamam, 5'e kadar zaten kullanacak ya bunu. Zaten 70 parçası eksik sadece. Yani şey sıkıntı tabii. Peki şeyi yapamıyor musun? Neydi onun adı? Böyle biraz birikim falan yapıp güzel bir etkinlikte mızrakçı falan gelecek mi ileride önümüze? Belki oradan bir 300 parça falan alırsın en azından. 300-400 Gen, parça da. Gen 4'te de şey gelmiyor ki. Kahraman Yok Gen salonuna 4'te Ahmose geliyor işte. Evet. Şimdi Gen 3'te şey Greg geliyordu değil mi? Evet. Orada da Greg direkt, evet. geliyor. Yok tatsız bir Gen 5'i zamanlama bekleyecek. olmuş. Evet. O ya zamanlama Reyna senin işini çok bozmuş biraz. Reyna yani şöyle çok para yiyen bir karakter. Eski eyaletten biliyorum. Orada açmamıştım bile yani çok geç açmıştım. Çok para yiyor. Ya mitik parça olacak envanterde böyle yüklü miktarda Yok Yok. ya da şöyle hiç girmeyeceğiz o topa. mitik parçan olmazsa 7500 liraya yakın para veriyordun 4 yıldız olması için. Benim Evet 5 hatırladığım yıldız o. içinde 20 bin lira falan Yok yaklaşık. 5 yıldızı zaten yatırmazsın diye hiç söylemedim. 4'de bırakırsın diye söylemiştim. Değeceğini de Yani Evet. sanmıyorum ben bu arada. O 7500'ü şef donanımlarına harcasan daha iyi olur. tabii daha iyi olur. Mia ile mi oynayacak diyorsun? Molly ile. Molly ile mi oynayacak? Ya zaten kendi yolunu çizmiş. Baksana planlarını yapmış. Seçeneği yok ki zaten.
Hani sence Peki şey Molly kurtarır mı? ya kurtarır mı? Biz şeyle oynadık ya. Neydi onun adı Mahmut? Bahit ile kaç aydır oynuyoruz biz? Tabii Bahit ile biz Kurtarır mı? 200, Yok yani. 200. güne geliyoruz odur Bahit ile. 200 gündür Bahit ile oyun oynuyoruz yani. Sen en azından Kurtarırımız yok. sarıyla oynayacaksın. Sarı bir karakterle Aynen. oynayacaksın. Ben Alonso'yu çok şey yaptım. Ya işte bu sunucu eşitlemesi bizi biraz terse soktu. Yoksa ben çok daha hazırlıklıydım bu şeylere. Ama Greg'i bak hatta fullerdim yani. olmasaydı da bir defa sen şunu soracağım. Mia'nın fal kulübesinden elmas seçmiyorsun galiba. Elmas seçiyor musun orada? Orada elmas seçiyorum bazen. Ama oraya Senin işte çok yatırım yapmadım ya. senin gelen tüm etkinliklerde elmasa tıklaman lazım. Değil mi? Evet. Bir defa bu elmas stoğumuzu bizim 200, 300, 400'lere çıkartmamız lazım ki biz Mia'yı da döndürmeye devam edebilelim. Mia Ya bir yeni şey geldi diyeceğim. sana. Molly'e gerek yok ki bu arada. Evet. Mia daha yeni gelmiş zaten. 4 Mia yıldız yeni yapar geldi. bırakırız ya. Molly 5 oynayacağımıza Mia 4 oynasa daha iyi. Tabii ki daha iyi. Ben de A- onu O kadar oraya fark Evet eder getireceğim mi? evet. zaten. Yok Tabii ki. Gen 6'ya kadar bekleme yani. Hayır Molly'de savaş yeteneği doğru düzgün yok diyeyim. Artı şey yani. Neydi onun adı? Mia'nın 4 yıldızı daha iyi. Tabii ki Ama daha Mia iyi. ile Molly arasında çok fark yok ki. Mesela Yetenek farkı da 290. var. Ha, Yetenek farkı yetenek da mi? var. Tabii Tabii ki yetenek farkı da var. Mia çok yüksek saldırı artışı veriyor. Ya şansa bağlı ama. Mia çok şansa bağlı bir karakter ama her türlü Molly'den iyi yani. Evet, şunları söylüyorsunuz. Hepsi ihtimaller evet. Hepsi şansa bağlı. Ya şöyle, bu üçüncü çark herhalde. Bir Bir de üç çark daha gelir. silahlara da üçüncü çarp mı? Ya bu Mia'nın üçüncü çarkı benim için. O zaman plan bozuldu. İşte şimdi şunu söylüyorum. Hani şunu yapsam daha iyi değil mi? Yani Molly'yi en azından göz ardı etsem. Ya da Flint'le beşe kadar gidebilir miyim? Flint'le Flint'i 5'e gideceksin zaten zaten. 70 mitin eksik. O gitmişsin zaten. Bir şey kalmamış. Birkaç hafta sonra bu şey zaten. Yani şunu demek istiyorum. Ahmoz'u atlasam Gen 4'teki. Yok. Mitik parçaları Reyna'ya harcasam. Yok. Sen o kadar mitin olmayacak senin Barış. Ya Ahmoz'u şöyle zaten ben atlayacak ki Mahmut. Ahmoz'u nasıl Mozo'yu alacak zaten? atlayacak zaten. Ben tamam şeyi Line'a 5. sesin atlayamaz. piyadeden Ha bahsettiğini yok. düşündüm. Yok Tamam. yok. Ahmoz'u zaten sen alamıyorsun ki atlamaktan kastın nedir onu anlamadım tam. Ya şöyle, önümüzde daha 70 gün var. Aslında çok ciddi bir süre. Ben bir ayda yaklaşık 150 ya da 200 tane mitik parça biriktiriyorum. Tamam. İttifak şampiyonlarında hep birinciyim. Diğer etkinliklerde de öyle. Yani kendi World etkinliklerde sıralama alıyorum. Mitik parçada iyi birikim yapabiliyorum. Önümüzde 70 gün var. Hani belki 300-400 tane mitik parça biriktirmiş olurum diye dedim. Tamam. Onları Ahmoz'a kullansam ya da atlayıp Reyna'ya harcasam Gen 5'te mi piyadeyi alsam? Şimdi senin O piyadeye noktada. mitik basman kadar saçma bir şey olamaz. Yani illa bir yere mitik basacaksan mızraklıya basman gerekiyor. Hani çarkıfelek hero'ları dışında konuşuyorum. Çarkıfelek hero'larını doldurduğunu düşünerek söylüyorum bunu. Artık sen Mia'yı dolduramayacaksın. Sana 3 defa çarkıfelek gelmiş. Üçüncüyü de es geçtin. 4 ve 5 gelecek diyelim sana. 2 tur gelecek. Ama bak şu da olabilir. Onu ekleyeyim. Size 20 gün önceden açıldığı için Mia. Belki 6. Mia'yı da görebilirsin sen. Onu da Olabilirdi. ekleyeyim. Yani sen 3 Mia görebilirsin. 3 Mia'da da 4 yıldız yaparsın sen bu Yok hero'yu. yok Mahmut şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Biz bir şey demeyelim diye bize söylemiyor. VIP'lere şey basmış, elmas basmış. Yok yok, gerçekten basmadım. Hayır Onu neden o diyorum biliyor musun? Bak ilk diyorsun hesapta ki yaptım ama onu. 3 tane çarkı felek atladım diyorsun Mia'da. Evet. 1,5 ayda 90 bin elmas biriktiremezsin. Yani çok rahat Ya şunu hesabı boşta harcamış bıraksan olabilirim. 200 bine yakın elmas birikir zaten 1,5 ayda Ya belki neredeyse. şey mi? Bir şeye Kütüphanede harcanmış falan ya. Acaba kütüphanede bir 20-30 kez teleport. Madende 20-30 teleport falan bakmadan. Ha? yanlışlıkla falan acaba bir savaşta falan mı çok fazla teleport Ya da kullandın? görevlendirme ofisinde anahtar satın alımı Aynen. elmasla. Ya Mahmut sen Şu mesela bir olabilir. ayda ne kadar elmas biriktiriyorsun? Şu Ya olabilir. Ben onu önceki ittifakımda garnizon lideriydim. İşte Tamam. ittifakın balinaları falan eyalette bir sıkıntı oldu. Gittiler falan filan. Ben garnizon lideri olmak zorunda kaldım. Bu yüzden de aslında oyuna biraz daha yatırım yapmaya zorunda kalmıştım. O sırada ben güçlendirme boost çok alıyordum. Şu şeyler var ya. 20 20 bin, binliklerden. 20 bine. Evet evet, onlardan almak zorunda kalıyordum Ya birçok yine kez. birçok kez alsan da yine bu elmas tutmuyor Barış. Yani şöyle bir tanesi 20 bin yani. Çok Öyle fazla söyleyeyim. almışsın işte çok savaşmışsın. Senin askerin de mi çok öldü? 65 milyon gücün var bir baksana. Toplam asker kaybın Bakalım. kaç?
Yok. Evet. 650 bin Mahmut. Hayır, Senden çok fazla yok. asker ölmüş. Tamam ama e, kıyası yaptığında yine çok değil Çağrı. Ya tabii canım. Aynen. Ama bu Yani 15 hesaba milyon göre öldürmem yine var. yine bu güce fazla. oranla çok değil Çağrı. Ya Çünkü 65 milyon gücünde şu anda. tamam. Hayır şeyden dolayı diyorum. Senin mesela şu an 140 milyon gücün var. 500 bin ölümün var. Onun Evet. 60 milyon gücü var. 650 bin kaybı var. O yüzden fazla diyorum. Ve Oranı kış kıyasladığım için. Ama kışlamın 2,5 katı. şunu da dahil et. Sunucu günlerini de dahil et. Benden 50 gün, 40 gün geride benden. Tamam senden 40 gün geride olup senden daha fazla şeyi var işte. Ölümü var. Çok Tamam var fazla ama savaşmış. gücü de benim yarımdan daha düşük ama. Evet. Çağrı gücü. O yüzden orada da tutarsızlık var. Birlik sayım 320 bin şu Yani an gücü mesela. de gücü de düşük kalmış yani onu Evet. demek istiyorum. Askerleri de yanlış sıralamayla bir tek basmışsın. Mesela mızrak Evet, daha çok fazla savaşmış aslında. Yalnız basmamışsın. Hepsini eşit basmışsın. Ölmüş. Baksana mızrakçılar savaşta ölmediğimiz için onlar fazladan kalmış elinde. evet, Nişancısı çok piyadeler hep ölmüş. gitti. Piyade ve nişancı da çok fazla gitmiş. 80K nişancı var yani. Ya bu hesap ilkine göre o kadar kötü değil ama bu da hataların bol bol içinde olduğu bir hesap Barış. Evet. Yani burada bizim çizmemiz gereken yol haritası bence Mia'yı 4 yıldız yapmak çarkıfelekli ve tüm etkinliklerde elmasa tıklamak. Gelen çarkıfeleklerde Mia'yı 4 yıldız yapmak. Yapabiliyorsan sunucu transferiyle ileri bir sunucuya geçmek. Belki bir Mia daha görmek, 2 Mia daha görmek belki. Bak bu da bir taktik, bir seçenek senin Kesinlikle. için. İyi bir seçenek hatta. Evet. Ve devamında da her zaman elması biriktirmek. Artık VIP hiçbir şekilde elmas harcamamak. Savaşlara elmas harcamamak. Leon'ı da 4 yıldız, pardon 5 yıldız yapmak. Ve mitikleri de yine elimizde tutmaya devam etmek diyeyim. Yani o mitikler de zaten bir 100 tanesi 70'i Flint'e gidecek. O gitmeli zaten mutlaka Flint'e. Böyle böyle devam edeceğiz. Hesap bir rayına girmeye başlayacak yani bu şekilde. Evet. Gen 4'te benim planım Lean'i fullemek. Tabii fullemen Nişancı gerekiyor. noktasında Ahmoz'a aslında şimdi ben Ahmoz deyip duruyorum buna. Yok, Alonso'ya basmak Alonso. istemiyordum. Hı. Çok uzun bir süre var. Hani garnizon lideri şu an gerek yok ama yine güçlü olmam gerekiyor hala. Bu yüzden azar azar bunları atıyorum, dayanamıyorum. Alonso'ya falan veriyorum. Ama benim şu an planım tüm mitik parçaları biriktirip Gen 4'te hani harikalar yapmak. Ya yapamayacaksın ama. Gen Elmastan 4'te kaynaklı mı? hem elmastan kaynaklı hem mitik sayından kaynaklı. Sen yani şunu diyorsan okey. Gen 4 geldiğinde ben bir kahramanı da ücret yatırarak belli bir parçasını alacağım. Sonra mitiklerimi de basıp 5 yıldız yapacağım diyorsan bir şey demem ona. Şöyle, benim şu an bu hesaba yatırım yapacağım daha çok şeyim var, planım var. Hani burada free gitmiyorum diğer hesap gibi. Burada aslında çok daha nasıl söyleyeyim, ciddi yatırım yapacağım. Hatta bir toplu yükleme yapacağım bu ayın başında. Ve tamamen şeyler için, bu Tundra macerası, Ayaz Serveti ve Fal Kulübesi için ciddi alımlar yapacağım. Hani belki 4 paketini birden her etkinlikte alabilirim sıralı olarak. O zaman elmasın da olacak cebinde. Tabii elmas konusunu çok kolay hallederim. Ama tek sıkıntımız Senin mitikleri VIP'in nereye de basayım? VIP'in de 9 olacak. 2 parça alacaksın oradan anladığım kadarıyla. Evet, VIP 9 muhtemelen önümüzdeki ay yapmış olacağım. Evet. Yani bu yatırımla olur dediklerin ama şimdi sen yine balina olmuyorsun. Yani sen Yunus da olmuyorsun onu söyleyeyim. Hani Tabii balinanın bir Yunus alt da seviyesi de olmuyoruz. olmuyorsun. Sen bu seferberlik liderliği muhabbetini bence çok düşünmemelisin. Çünkü sen seferberlik liderliği yapamazsın bu şekilde. Artık ikinci rally'yi açan kişiyim. Çünkü ittifakımızda şöyle birisi var. Nerede? Şu. Evet. Yani Bu dediğim var. gibi ha, Artık değil. bu da şu an bu var. Yani bu sayı da artar. Çünkü şey olmayacak yani ilk 3 ilk 5 oyuncu bile oyun olmayacaksın bence. Ya Evet. da sunucun çok zayıftır olursun bilemiyorum da tabii. Sunucu Ama tam tersine çok aktif ama beni şeyde genellikle yenemiyorlar. Arenada veya rallilerde benden çok daha güçlü oyuncular bile yenemiyor. yani yol haritası bu şekilde olmalı dediğim gibi ama Mia'yı mutlaka 4 yıldız yapmalısın. Yapmadan Çarkıfele'yi geçme yani. Yani şey Bir mi de diyorsunuz? şu değil Hasarı şeyle aynı olsa bile. tabii ki ama 4 yıldızı mutlaka hatta 5'te zorlamalısın bence Mia'yı. Çünkü çok uzun bir süre mızrakçı görmeyeceksin. Sezon 6'ya kadar görmeyeceksin mızrakçı.
Gidip bir Evet. mızrakçıya 20 bin lira vermeyeceğini düşünüyorum. Ve Verirsen tabii ki. mitik Heh, parça da senin düşündüğün kadar hızlı birikmiyor. Onu da söyleyeyim ben sana. Evet, evet, çok zor. Yani Ve bayağı evet. bir uğraşmam Ve gerekiyor. senin bir detaya eksiklerin de var bir de. Eksiklerini evet. tamamlayarak gideceğin için düşündüğün kadar hızlı ilerlemeyecek yani. Peki Sen, şunu sorayım. sen bir detaya değindin. Oraya değineceğim ben. İttifak şampiyonası mı demiştin? Şu ittifak harekatı demiştin. Orada hep birinci Evet. olurum demiştin ya. Umarım orada bu birikimlerini kullanmıyorsundur. Yani tılsım Yok, yok. basmadır, şudur budur. Hani 10-15 mitik parça için onları kullanmazsan daha iyi olur senin için. Orada tek yaptığım şey birlik eğitmeleri yapıyorum. Ve belki kalırsa elmas harcama çok az. 5 binlik, Tamam 10 bak. binlik ama genellikle kahraman asker Birlik, basma. birlik eğitiminde de muhtemelen hızlandırıyorsun sürekli. Hızlandırmaları inşaat varsa yapıyorum mesela. Yok, birlik eğitimi görevini alıyorsun, hızlandırıyorsun, yeni bir birlik eğitimi görevi alıyorsun oradan. Yoksa birinci olamazsın. Evet, birlik eğitim görevi alıyorum ve %200 gelmesini bekliyorum genellikle. Tamam, hızlandırmalar orada gidiyor anladığım kadarıyla. Evet, oraya harcıyorum hızlandırmaları. Bu arada arena yapıyorum, kusura bakmayın. Yok, önemli Son değil. saniyeler geldi diye. Yok da yani asker sayının az olmasının bir sebebi de bu olabilir Çağrı. Bir de ben Asker buff'ları evet. aktif değilken kullanıyor Yo, hızlandırmalarını. hem mod var hem de çok asker kaybetmiş. Ben hala öyle düşünüyorum. Evet, çok Çok fazla çok asker çok kaybettim. saldırdığı için kanka seferberlik lideriyim diyor. Çok savaş dönüyor eyalette muhtemelen. Ya şeyde O yüzden değişir. asker kaybetmiş. Eğer o kayıp şatoda olduysa değişir, dışarıda olduysa değişir. Dışarıda da çok olmuş işte. Ben seviyesi çok şey olduğunu düşünmüyorum da. Bir de ben şey diyeceğim. Yatırım yapıp o 3 etkinliğin tüm paketlerini almayı düşünüyorum diyorsun. Ben senin yerinde olsam o etkinliklerde almam, açık konuşayım. Daha sağlam bir Nasıl yatırım yapmalıyım? yaparım. Yani ben olsam şeyde alırım. Şu zar etkinliğinde alırım. Ama gidip Ayaz Servet'te almam. Ya da Mia'da almam. Ayaz Servet'te belki son gelen genin özel donanım şeyini Ya alabiliyoruz zaten ya. şöyle söyleyeyim. 4 paketinde aldığında 10 bin liralık bir fiyat yapıyor. Hatırladığım kadarıyla. Ayaz Servet'ten silah alacaksın sen. Özel silahını. Senin için şu an hesaptaki ana eksiğin özel silahı değil. Ki zaten Evet, evet, birkaç ay Gen 4'te sadece. evet ki zaten birkaç ay kullanacaksın o kahramanı. Onun için o kadar para vermeye değmez bence. Senin hesabın için söylüyorum yine. İkinci bir şey şu. Ona vereceğin parayı şef donanımlarına alsan senin istatistiğini uçurur zaten. Değil mi? Peki şef Ve donanımını şu an tılsımları ilerletmem atsan gerekiyor mu? ya tabii ki ilerletmen gerekiyor. Özellikle seferberlik lideriysen senin için kahramandan kesinlikle daha değerli. Şöyle daha değerli. Bu kahramanlar gelip geçici abi. Sonuçta sen bunları 1,5, 2 ay, 3 ay kullanacaksın. 3 ay sonra o kahramanların bir daha yüzüne bile bakmayacaksın. Şef Ama donanımı senin için kalıcı. Ya ama bahsettiği para kahraman Mahmut. donanımında bu geçerli değil ama kahraman donanımlarını yükselsin ama değil mi Çağrı? Kahraman donanımlarında tabii geçerli. Ben kahramanlar bazında söylüyorum. Hı hı. Ya da Hı hı. tutup orada e, işte ne bileyim şu an Molly'nin ya da şeyin Flint'in silahını 10 yapmasının bir mantığı yok. Ya da Yok. Line'ın Hayır, da yok. para yatırıp 10 bin lira yatırıp ya da 8-9 bin lira yatırıp 10 yapması sana inan hiçbir şey katmayacak. Katacak, çok kısa süreli katacak. Ama o parayı örnek veriyorum gidip şef donanımlarını yükselsen şef donanımlarının çok iyi bir seviyeye gelecek. Ya da tılsımlarına yükselsen Ya yatırsan o da işte çok iyi seviyeye gelecek. Ya da bir kahraman donanımlarına seviyeye yatırsan. bir seviyeye kadar getirdikten sonra hani yine dönersin Ya oralara da. şöyle yap. Bir önceliğini belirle ama önceliğini belirlerken hani şey geçici olarak değil kalıcı olarak şeylere ben yatırım yapmanı tavsiye ederim. Benim kendi hesabım olsa ben o şekilde yapardım. O yüzden sana söylüyorum. Tabii yine bildiğin gibi oyna yani. O konuda şey yok yani. Yanlış anlama. Evet ya, bu oyun gerçekten çok hatalarla dolu bir oyun. Mesela şu hesabımda ben yaptığım bir hatayı size söyleyeyim. Şu ateş kristalleri var ya. Evet. Ya bu hatayı muhtemelen kimse yapmayacaktır da. Yapan da olur belki. Bir şey söyleyeceğim. Şundan ben- Lütfen şunu yaptıysan söyleme. Gidip seviyesini mi düşürüp yarısını mı alıyorduk? Neydi evet, tam Mahmut o? olarak o. Evet. Evet, Ateş Onu tam olarak kristaline o. basıyorsun. Sonra iptal ediyorsun. Yarısını sana veriyor. Puanını kazanıyorsun. O puanla birinci olmaya çalışıyorsun ama ateş kristalinin yarısını da çöpe atıyorsun. Evet, ve inşaatı çöpe atıyorsun. evet, İnşaatı da evet, çöpe atıyorsun. videonun bittiği yere geldik herhalde arkadaşlar. Ya ben bunları çok açık bir şekilde söylüyorum çünkü rezaletti, tamamen rezaletti. Ya bu arada Yani şey 1300 evet taneyi harcadım ben.
işin şey kısmındayız. Hani artık şakalaşıyoruz, şey yapıyoruz. Zaten videodan önce biz bayağıdır seninle sohbet falan muhabbet de ediyoruz aynı zamanda Discord'da. Bu yüzden bu kadar rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ya en azından bu hataları başka arkadaşlar görüp yapmazsa bizim için çok iyi olur. En azından onlara bir faydamız dokunsun. Ya Ya biz de video kendi çekme hesaplarımızda. sebebimiz bir yerde de o değil mi zaten? Hesap Kesinlikle o inceleme zaten. Aynen öyle. diyordunuz. Hesap incelemenin mantığı o zaten. Arkadaşlar başka arkadaşların hatalarını görüp en azından o hatalara düşmemesi. Şimdi biz kendi hesabımızda da çekeriz ama bizim hesaplarımız hatasız olduğu için size bir hata gösteremiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani Ya, ya sizin videolar gerçekten çok önemli. Yani daha önce izlemeyen insanlar için büyük bir kayıp. Çünkü bu oyun tamamen strateji. Hani şu an ben diğer eyalette mesela insanları yönetiyorum. Eskiden bir ittifak lideriydim. Şimdi devrettim onu. Yani insanlara bir şey öğretene kadar karnım ağrıyor. Ve önüne gelen her şeyi satın almaya çalışıyorlar ya da harcamaya çalışıyorlar. Her gelen kahramanı geliştirmeye çalışıyorlar. Büyük bir yanlış. Yani sadece bedava oynayarak bile mesela ben Hector'u o şekilde fullledim. Bundan sonraki planım şu: elması arttırmayı başarırsam o söylediğiniz palyaçoya odaklanacağım. Evet. Ve onun yanında gelen nişancı kahramanı var. Vayne. ya senin ama bu hesap bitik yani. Bu hesapta artık Bu bence bitik. düşünme. Evet. Evet ya, bunu eğlencesine oynuyorum. Zaten buna yatırımı Ama da bıraktım. Mesela ya bir yerde Rini Barış şu da var ya, sözünü kesiyorum kusura bakma. Yani bir estağfurullah. yerde oyunu oynama sebebimiz de güçlü olmak ve çevremizdeki oyunculara göre, bulunduğumuz sunucuya, bulunduğumuz gündeki oyunculara göre güçlü kalmaktır ya. Sen bu hesapta istediğin kadar doğru oyun oyna bu saatten sonra asla o güce erişemeyeceksin yani. Oyunun amacı da bir yerde o değil midir zaten? Çevrene göre Şef, güçlü kalmak değil midir? ya şef donanımında bir gol yiyorum herhalde. Çok büyük gol yiyorsun. Kahramanlarda Evet. da yani o gol olmuyor artık. Kahraman kahramanların. O başka bir şey. Evet. Yani İsterseniz olmuyor yavaş yani. yavaş sona gelelim. Bir saate yakın olacak. Ben eminim ki bu yeni hesabımız artık çok daha güzel bir seviyeye çıkacak. Bir yerde de eğlence oyunu zaten bu. Öyle bakıyorum ben. Eğer buraya kadar da eğlendiysen ilk hesabın adına da söylüyorum. Bu çok pozitif bir şey. Gayet güzel bir, sorunsuz bir deneyim yani. İkinci hesapta Evet. da doğruları yaparak bu eğlenceyi katsayısını arttırırsın ve devam edersin oynamaya. Daha çok doğruyla gitmeye çalışıyorum artık burada. Hı hı. Yani önemli olan şeyleri fark ettim. Şu şef donanımları ve tılsımları. Onlar çok önemli. Onlara odaklanıyorum tamamen. Şu araştırma merkezinde mesela şu an sağlık herhalde gelişiyor. Piyade sağlığı. Bunu Evet. fulllemeye çalışacağım. Sonra şu öldürücülükler. Yani şimdi şu fark bile çok bariz. Şuraya harcayacağımız gün miktarı, özellikle şurası. Mesela bu katlanarak gidiyor bir de. Şurada da var. Mesela bunlara günleri harcamak yerine şurayı fulllemek 2 kat daha fazla etki yapacak. Şu mızrakçı saldırısı, savunma Zaten yerine. bizim YouTube kanalımızda, rehber videolarımızda da bunların hepsi mevcut arkadaşlar. Eğer girip izlerseniz bunların hepsini tek tek anlattık, stratejiler Evet, kurduk, tabii bahsettik. sizden görüyorum ben de zaten. Aha, yararlanabilirsiniz diyelim. Sormak istediğin galiba başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum Barış. Farklı bir şey kalmadı. Yani e, dediğiniz gibi şey mi yapayım? Yani mızrakçıyı Yamiya'ya devam edeyim ya da bekleyeyim mi? Yok, ben Mia'ya devam etmeni istiyorum. Mia'yı en azından 4 yıldız yapmanı. Yani gelen çarkıfelek kadar döndürmeni istiyorum. Bir de şunu yapma. Hani 70K elmasın vardır. İlla 120 kutusunu alacağım diye odaklanma. Orada da bir fark olmuyor. 35 kutusunu al mesela. 70 kutusunu alacak kadar dönder mesela. Ama dönder. O zaman nasıl fullleyebilirim? Yani 4 yıldız mı yapayım? 4 yıldız. 4 yıldız kaç diş oluyorsa 5 devamında da yapamazsın zaten bu olmamasından saatten iyidir. sonra. 4 yapacaksın o yüzden. Olmamasından iyidir yani özetle. Ha, anladım. Yani ondan sonra Gen 6'ya kadar Mia ile mi devam etmemi tavsiye ediyorsunuz? Mecbursun buna. Eğer büyük bir yatırım yapmayacaksan mecbursun buna. Tabii büyük bir yatırım, hani mitik parça kazanacak kadar büyük bir yatırım yapamam, çünkü mitik parça hiçbir yerden gelmiyor neredeyse. Ya büyük yatırım dediğim günlük tekliflerin hepsini çekmek ya da kahraman salonu geldiğinde oradaki paketlerin hepsine tıklamak. Bunu birkaç defa yapmak. Ki onda 20 bin lira tutacağını sen söyledin zaten. Evet, Ya ve bir da kahraman için sadece. evet. Yani bu da senin kararın. Ona biz bir şey diyemeyiz. Senin kararın. O İki yol yatıracağın sunduk paraya sana. göre iki yoldan birini senin seçmen gerekiyor.
O zaman Gen 4'ün gelmesi 200. günü bulur mu? Biliyor musunuz? Bende 198'de geldi. 190 ile 210 arası diyeyim ben. Bu daha sağlıklı bir yaklaşım olur. Ama videonun başında da dediğim gibi sen 20 gün önceden bana geldi diyorsun Gen 3. Evet, ben Dolayısıyla şununla orada kıyaslamaya çalıştım. ne olur ne biter bilemiyorum. Bunu en iyi destekten öğrenirsin. Oyunun desteği bu tarz konularda yardımcı oluyor. Oyunun desteğine E, şu an videoyu kapatınca yaz, aha, mesaj yaz. De ki bana tamam. Gen, Gen 4'ün çarkıfeleği ne zaman gelecek? Onlar net bir tarih söylüyorlar bu konuda. Anladım. FC5'in geldiği günü hatırlıyor musunuz? 150 diye biliyorum ben. Hatırlamıyorum. Rehberde var. Discord'umuzda rehberde var. Evet, oradan baktım. Gen 3'ten 30 gün sonra denilmiş. Ama Gen 3 erken geldi bana. 30 gün sonra FC5 gelmedi. Ya Acaba en sadece Gen 3'te mi oynama yaptılar diye ben bir düşünmeye başladım. en sağlıklısı senin desteğe sorman bunu. Destek dediğim gibi bu konuda yardımcı oluyor. Tamam. Tamam, öyle yaparım. Evet. Yani benim için yeterli. Sizin bakmak istediğiniz başka bir şey var mı? Hesaptan göstereyim mi? Başka bir şey. Benim yok. Çağrı Benim hocam de var mı yok. senin? Hayır, yok. Öyleyse videonun sonuna doğru ben giriyorum. İstersen sen Tabii son tabii. sözlerini söyle. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sen de katıldığın için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Videoları Ee, izlemeye devam edeceğim kendimi geliştirmek için. Zaten geliştirmişsin de yani ilk hesabına oranına baktığımızda bayağı bir şey düzelmiş. Bayağı da düzelmeye devam edecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz Umarım. tekrardan katıldığın için. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Hesap incelememizi tamamladık. Gayet bilgi dolu içerikler sunduğumuz bir hesap inceleme videosu oldu. Barış'a da teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sonraki hesap inceleme videomuzda görüşmek üzere demeden şunu eklemek istiyorum. Videolarımıza lütfen beğeni atın. Takip etmeyi, bizleri Discord'a katılmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenelim, arkadaşlarımızla paylaşalım. En azından bu rehber videolarımızı paylaşırsanız oyun deneyimi açısından çok daha katkı sunarsınız sevdiklerinize, dostlarınıza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.